Türkiye'de 10 TL karla satamadığın birçok ürün var. Bir de düşünsene 30 euro karla sattığını. 300 TL yapıyor. Yani Türkiye'de hangi ürünün üzerine 300 TL koyup satabilirsin? Bana ürün söyle. İstisnasız 300 TL, 500 TL, 1000 TL koyup satabileceğin bir ürün yok Türkiye'de. Aşırı rekabet var. Herkes artık zaten senin aldığın üreticiden alıyordur ya da kardeşinden alıyordur. Üreticinin maliyetleri belli. Tüfe belli, üfe belli, giriş belli. Yani artık aşağı yukarı herkes aynı maliyeti alıyor. Sattığın yer genişliyor ama aslında tedarik ettiğin yerler birbirine çok benziyor. Bildiğim sektörden bilgi vereyim. Halı mesela. El halısı. Ya zaten Türkiye'de 150 tane üretici var ve aşağı yukarı zaten onlar da her sabah kalkıp rakibim kaça satıyor diye kendi fiyatlarını belirliyorlar. Şimdi sen gidip aynı halıcıdan alıyorsun. Rakibin 3 TL koyuyor. Sen de 3,5 TL koyuyorsun. Yani bu rekabete daha ne kadar dayanabilirsin? Herkese merhaba. Ben İrem. E-Ticaret Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün Navlungo'dayız. Yanımızda İsa Korkmaz var. Ana temamız e-ihracat ve mikro ihracat üzerine konuşacağız. Ben çok heyecanlıyım. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ ol İrem, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyilik, sen nasılsın? Teşekkür İyiyim ederim. ben de. Yayını aldığın için, konuk ettiğin için. Harika, takip ediyoruz. Bravo, güzel işler yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Biz konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Şimdi önce kısaca şeyden bahsetmek istiyorum. Navlungo'da tam olarak ne yapıyorsunuz? Bize biraz kısaca özetleyebilir misiniz? Olur. Navlungo'da biz yurt dışına ürün satacak olan girişimciler olabilir, firmalar olabilir. Bunların ürünlerini ister kendi web sitelerinden, ister Amazon, Etsy, AliExpress gibi web sitelerinden sattıktan sonra kolay bir şekilde göndermelerini sağlıyoruz diyebilirim kısacası. Yani dijital bir kargo firması gibi düşünebilirsin. Yurt dışında satmak zor diye düşünülür. Biz onu kolaylaştırıyoruz. Sanki yurt dışında satışı, yurt içinde satış gibi bütün o satış sonrası aşamaları kolaylaştırıyoruz. Gümrük, sigorta, kargo, kargo takibi, hatta Amazon, Etsy gibi platformlarda satıyorsa entegrasyon yaparak, bize bağlayarak siparişlerin tek ekrandan yönetilmesi gibi başına gelecek bütün o tedarik zinciriyle alakalı problemleri çözen yazılım odaklı bir kargo firması gibi söyleyebiliriz Navlungo'yu. Müthiş. Yani aslında şimdi insanların gözünde e-ihracat, mikro ihracat çok böyle büyütülüyor. Biz de işte e-ticaret, e-ihracat, dijital pazarlama alanında içerikler yayınlıyoruz ama e-ihracatla ilgili ne zaman bir içerik yayınlasak hep böyle o kadar kolay olsa işte biz de yapardık gibi şeyler alıyoruz. Küçük, orta, büyük işletme hiç fark etmiyor. Sormak istiyorum. Gerçekten e-ihracat yapmak bu kadar zor mu? Yani zor ya da kolayı şöyle bakalım. Hani bizim müşteriler üzerinden bakalım. Son 2 yılda bizim üzerimizden yaklaşık 10.000 müşteri ihracat yaptı. E-ihracat. Bunun yaklaşık %70'i de e-ihracattır. Burada ev hanımları da var. Boş zamanında satan doktorlar da var. Ya da bir yerde çalışanlar da var. Kısacası herkesin yapabileceği, mesleği ne olursa olsun, herkesin yapabileceği kadar kolay. Detaylara gireriz. Öncelikle bu işin zor olmadığını bilerek başlamak lazım. Ama bir de şöyle bir inanış var. Bunu sanki böyle network marketing gibi, titan zinciri gibi de satayım hemen zengin olayım, köşeyi döneyim gibi bakanlar da var. Böyle de değil tabii. Bir disiplin içerisinde yürümekle oluyor. Benim hani son 2 yılda böyle yüzlerce e-ihracat yapanla hem onların tedarikçiliğinden hem de biz artık sadece e-ihracat kargo gönderenlerin değil, o işe karar vermişlere danışmanlık da verir hale geldik. Hani buralardaki konuşmalardan gördüğüm bir 20-25 saatlik okuma, YouTube'da video izleme, bu işte neler dönüyor araştırmasından sonra bir bu kadar daha bir 20-25 saat de kendi başına uğraşırsa 50. saat sonunda yani yaklaşık 15 gün, 20 gün sonunda dükkanını açacağını ve bir ay sonra da ilk satışını yapabileceğini düşünüyorum. Bu kadar basit olduğunu düşünüyorum açıkçası. Harika. Tabii. Ama bir taraftan da şimdi şöyle bir şey var. Az önce oraya da değindiniz. Şimdi biz sosyal medyada çok fazla görüyoruz. İşte sosyal medya platformlarının birçoğunda insanlar videolar yayınlıyorlar. Hatta bu yurt dışında çok fazla var. İşte bir günde 5 milyon dolar kazandım. İşte 5 günde şu kadar milyon dolar kazandım. Dropshipping yaptım. İşte paraya para demiyorum, altıma jip çektim falan. Bu gibi şeyler gerçekten var mı? Dropshipping'de birkaç günde milyon dolarlar kazanılabilir mi gerçekten? Bu arada önce dropshipping ne onu anlatalım. Hani dropshipping atıyorum şu cep telefonu Türkiye'de daha ucuz, Kanada'da daha pahalıysa Çin'deki birisi Türkiye'den alıp Kanada'ya satıyor aslında stoksuz, eli değmeden ticaret anlamında. Şimdi böyle bir satış ve ticaret metodolojisi var. Öncelikle bunun bir realist olarak böyle bir ticaretin olduğunu ve paraların da kazanıldığını söyleyelim. Ama devletler konuya şöyle bakarlar.
Yani sen bu bir ticaret ama devlet gözünde alan satan bir satıcısın. Vergiye tabi, karşında bir müteşebbissin devletin karşısında. Devlete karşı sorumluluğun var. Karşı taraftaki satıcıya kalite sorumluluğun var. Kısacası senin dropshipping yapıyor olman seni bir tüccar olmaktan kurtarmıyor. Bu nedenle de bütün devletlerin ticaret hukukuna hakim olmak durumundasın. Sattığın yazılımı çok iyi bilmek zorundasın. Yine neyin satılıp neyin iade geleceğini bilmek zorundasın. Yine bizim en çok yaptığımız iş. Tedarik zinciri. Bu işin %60'ı 70'i hatta. Tedarik zincirini çok iyi bilmek zorundasın. Şimdi bütün bu bilmek zorunda olduklarını zaten alt alta yazdığımızda burada da önüne 6 aylık bir şey çıkıyor. Tabii. Bir yolculuk çıkıyor. O yüzden de bu başarılı insanlar bir gecede başarılı olmuyorlar. Belki 2 sene başarısız oluyorlar ama ikinci senenin sonunda ya da 6. ayın sonunda geliyor bu başarılar. Böyle bir gecede size 5 milyon dolar kazandıracağım falan derse oradan zaten uzaklaşın, kaçın diyorum ben herkese. Orada mutlaka bir problem vardır diye düşünüyorum. Bir tosuncuk vakasıyla karşılaşmasın kimse yani. Çok doğru bu arada. Peki mesela ihracat yapıyorum ben. Küçük bir işletmeyim. E-ticarete başladım. Yavaştan da artık yurt dışına açılmak istiyorum. Ama çok gözüm korkuyor. Bu kadar da zor olmadığını sizin sayenizde az çok şimdi zaten öğreniyoruz. Detaylarına yine aynı gireriz ama ihracatta şimdi yaparken, bu yola başlarken ilk edinmem gereken çözüm ne benim tam olarak? Şimdi ilk edinmen gereken şey bir defa satman gereken ürünün rakiplerini araştırmak. Yani bir defa iyi satmak için iyi alıcı olmak lazım. Benim gördüğüm bu. Dolayısıyla sen nerede satacaksan bir defa öncelik başlangıç yeri genelde hani kendi web sitesinden satmak çok değerli, aşırı karlı ama Amazon, Etsy gibi mecralara bir bakmak lazım. Buralarda satılabilir mi, başlangıç yapılabilir mi diye. Buraları zaten araştırırken Navlungo'dan da yararlanabiliyorsunuz. İşte bizim Etsy ile Etsy Türkiye, Etsy için konuşursak mesela, Etsy ile Gelir gibi beraber çalıştığımız platformlar var. Buralara girilebilir. Buralarda satıcıların havasını koklayarak satanlar sorular soruyorlar. 6 ay sonra nelerle karşılaşacağını şimdiden görebilir. Girsinler o mecralarda. Halihazırda bu işi yapanların başına neler geliyor diye bir baksınlar. Yani 6 ay sonra nelerle karşılaşacağını şimdiden anlamış olurlar. Ona göre de her şeyi deneyimleyerek anlayamayız bu hayatta. Dolayısıyla bu deneyim yaşamış kişilerin bol bol okusunlar. İşte zaten diyorum ya 25 günlük bir araştırma, yaklaşık belki 2000 tane post okusunlar. Yani bizim Navlungo'nun örneğin Navlungo Akademisi var. E-ihracat üzerine konumlanıyoruz. Buraya girsinler, baksınlar. E-ihracatı gözleri kesiyor mu? Ama ben şunu çok net bir şey söyleyeyim. Eğer her gün vakit ayıramayacaksanız bu iş sürdürülebilir olmaz. Mesela benim tavsiyem bir yerlerde yazmıyor hani. Tabii. Ama zaten hani e-ihracatta başarılı olmak için 5 öneri gibi blog postlar yazanlar var ya, onlar yazsaydı birinci tarafa bu olacaktı diye düşünüyorum yani. Günde en az 1 saat vakit ayırması lazım. 2 saat, 3 saat vakit ayırması lazım. Başlangıç noktası bu olmalı. Yani ben bu işi yapacak mıyım, yapamayacak mıyım olmalı. İkinci aşamada yapmaya karar verdi. Ürün seçimi çok önemli. Ürün seçimiyle alakalı bir sürü blog var, post var. Bu okunabilir ama ürün seçerken de hani kargo, sigortadan gol yememek için pahada ağır, yükte hafif ürünlerle giriş yapılabilir. Daha sonra büyük ürünler gönderilebilir. Mesela şu masayı gönderen bizim müşterimiz var. Şurada gördüğünüz kocaman masayı, kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Gönderen müşterilerimiz var. İşler büyüdükçe de buralara doğru kayabilirler ama ilk başlarda böyle daha böyle basit, satılabilir ürünlerle, risk olmayan ürünlerle deneme yapılabilir. İşi öğrenmek için, antrenman için. Ya bir de bir taraftan şimdi vergi hukukuna falan da hakim olmalılar diyoruz. Gerçekten insanların bunu öğrenmesi lazım. Şimdi dijital ortamlarda çok fazla imkan var. E-ihracat öğrenmek için yaklaşık 15-20 gün kurtarır diyorsunuz. Bu inanılmaz büyük bir avantaj bu arada. Sadece bilgisayarın başına oturarak bile araştırıp öğrenip günde 3-4 saat buna böyle ağırlık verip daha sonrasında işte devletin de verdiği teşvikleri öğrenip ihracat yapmak aslında o kadar da zor değil. Zor değil. Ama yani 15 gün günde 3 saat çalışmayı sen kolay gibi düşünüyorsun ama bizim Türkiye'de insanımız 45 saat düzenli çalışır mı emin değilim. Hani öyle bir genlerimiz var. 3 saat okuduktan sonra uzman oldum, niye satamıyorum gibi depresif pozisyonlara da girebiliyorlar. O zordur bak ben sana söyleyeyim. Yani 15 gün disiplinli bir şekilde günde 3 saat çalışsa yapamayacağı iş yok zaten. Biraz motivasyon gerekiyor. Tabii biraz motivasyon lazım. Yani. Ya zaten ticareti yapmak, ihracatı yapmak için de biraz tabii.
Yani biraz Evet. değil bayağı bir motivasyonun olması lazım. Uzun bir yolculuk çünkü Şimdi bu arkadaşlar kendi web sitelerinde ya da Instagram'da ya da Amazon, Etsy, AliExpress gibi yerlerde zaten satış konusunda bu web sitelerinin kendi yayınları var. Türkçe, İngilizce. Bunları yapıyorlardı ama şeyi bilmiyorlar. Sattıktan sonra ne olacak? İşte ben bunu nasıl yollayacağım? Sigortadan başıma ne gelir? Gümrükten başıma ne gelir? Gibi konularda biz mesela orayı tamamen dijitalleştirdik. Çok Örneğin siz yeter ki satın. Bağlıyorsunuz mağazanızı Navlungo'ya. Sattığınızda bize talimat düşüyor. İşte İrem bir tane telefon sattı diyor. Biz ona diyoruz ki İrem sattığın telefonu biz işte İsviçre'ye sattığını farz edelim. 11 euroya taşırız diyoruz. Sana bir tane kargo teklifi gönderiyoruz orada 11 euro. Hatta sana şöyle teklif gönderiyoruz. Diyoruz ki teklifi de göndermiyoruz. Sen panelinde görüyorsun onu. Ya bunu mesela de otomatik olarak tabii geliyor. Jessica diye birisi satın aldı ya hop bize düşüyor. Biz sana diyoruz ki bak İrem vakit kaybetme. Bir tane telefon sattın az önce. Telefon bu arada satılması zor bir ürün. Yanlış olmasın. Ya abi ne bileyim işte dergilik sattın diyelim. Hani böyle el işi dergilik falan. Üstüne de yazı yazdın mesela. Jessica'nın adını yazdın. O Etsy'nin alanına giriyor. Hani bir ad mad yazarsan. Tasarımsal Tabii şeyler, tasarımsal şeyler. Pahalı satabiliyorsun bir de. Bak burada 15 euroya hızlı servis var. Bunu kullan. Eğer 9 günde anlaştıysan çok para ödeme. Daha az kullan. Hatta bir tane değil de 1000 tane sattıysan da konteynerla gönderelim. Bak konteyner fiyatı bu diyoruz sana. Bu çok büyük bir avantaj bu arada. Tabii. Yani hiç bilmeyen bir insan için direkt otomatik olarak Evet. panelden bütün imkanları görebiliyor olması hakikaten çok büyük avantaj. Bir de bizim en çok aldığımız sorulardan bir tanesi şey oluyor. Bunu sormak ne kadar doğru bilmiyorum ama ihracat yaparken ben diyelim küçük bir işletmeyim. İşte ticaret hacmim daha çok küçük. İlk hangi ülkelerden başlamalıyım? Hangi ülkelere yönelmeliyim? Hemen söyleyeyim Amerika. Yani Amerika'da şu anda 800 dolara kadar gümrük olaylarına girmeden gönderim yapabiliyorlar. Dolayısıyla oradan başlayabilirler. Orada alıştırma yaparlar. Uluslararası satış tecrübesi elde ederler. Türk olmayan müşteriler satın alırken nelere dikkat ediyorlar? Bunların antrenmanını yaparlar. Mikro ihracat dediğimiz hani 0 ila 300 kilo arası e-ticaret satışları uluslararası Amerika ile başlıyor. Daha sonra da işte Avrupa diye devam ediyor. Orta Doğu'ya satan var. Ama ilginç bir şekilde yani Panama'ya kadar satan var. Görüyoruz. Çünkü bu platformlar artık ticareti demokratik hale getirdiler. Önceden senin Panama'ya bir şey satman için Panama'dan birini tanıman lazımdı. Onunla call yapman lazımdı. Ya da Panama'ya gidip gelmiş, orada çevre edilmiş birini işe alman lazımdı. Doğru mu? Şimdi öyle değil. Şimdi işte Endonezya'da çok rahatlıkla helal marketle alakalı çok rahatlıkla Endonezya'yı hedefleyebiliyorsun. Ya da tam tersi ne bileyim Açıldı artık ya. Bütün dünya avucunun tabii içinde. örneğin yani. işte deniz sporuyla alakalı, su sporlarıyla alakalı bir şey satmayı hedefliyorsan atıyorum kıyı şehirlerini hedefleyip satabiliyorsun. Yani bu artık çok demokratik hale geldi. O yüzden diyorum. Zaten bu arada arkadaşlara şunu diyorum. Türkiye dünya ticaretinden sadece %0,5 ila 1 arasında yani %1 pay alıyor. Dünya ticaretinden %1 pay alıyor. Siz küçücük bir suyun içerisinde aslında ticaret yapmaya çalışıyorsunuz. Diğer tarafta dünyanın %99'undan uzak çalışıyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de işte İKAS gibi platformları kullanarak satışlarınızı belli bir noktaya getirdikten sonra ilk yapacağınız iş direkt Navlungo gibi platformlara geçerek işte supply chain işini halledip satışa başlamak diye ben hep öneriyorum. Benim önerim bu. Ya e-ticaret yapanlarda ben hep şunu gözlemliyorum. Yapmak isteyenlerde daha doğrusu işte ev hanımı olur, herhangi başka bir işte çalışıp e-ticaret yapmak isteyen olur ya da yeni mezun olur. Sadece sıfırdan başlayan birisi için konuşuyorum. Ben bir başlayayım da e-ticarete, ülkenin içinde bir satayım da sonra yurt dışına yavaş yavaş açılırım diyor. Ama aslında ikisini... Yurt dışına yavaş yavaş açılırım diyorsa o da güzel bir şey bu arada. Ya tabii hani bunu öngörüyor olması da güzel. Direkt korkup ihracat ben yapamam ya da çok zor diyenler de var ama şey daha avantajlı değil mi sanki? E-ticaretle ihracatı beraber başlatıp Tabii. tek bir motivasyonla ilerlemek daha Yani mantıklı değil mi? şu anda dolar TL karşısında 8,5 kat daha avantajlı. Euro karşısında Euro TL karşısında 10 kat daha avantajlı. Sen şimdi Euro ile Büyük mi bir satmak avantaj. istersin? Dolarla mı? TL ile mi satmak istersin? Şimdi buna bakmak lazım. Aynen öyle. Ya 1 euro kar koysan 10 TL yapıyor. Yani Türkiye'de 10 TL karla satamadığın birçok ürün var. Bir de düşünsene 30 euro karla sattığını 300 TL yapıyor. Yani Türkiye'de hangi ürünün üzerine 300 TL koyup satabilirsin? Ya bana ürün söyle. İstisnasız 300 TL, 500 TL, 1000 TL koyup satabileceğin bir ürün yok Türkiye'de. Aşırı rekabet var. Herkes artık zaten senin muhtemelen senin aldığın üreticiden alıyordur ya da kardeşinden alıyordur. Üreticinin maliyetleri belli, tüfe belli, üfe belli.
Giriş belli. Yani artık aşağı yukarı herkes aynı maliyeti alıyor. Bu sattığı her Alan, şeyi. yani sattığın yer genişliyor ama aslında tedarik ettiğin yerler Bravo. birbirine Yani, çok benziyor Yani artık. şeyi atıyorum, bildiğim sektörden bilgi vereyim. Halı mesela. El halısı. Ya zaten Türkiye'de 150 tane üretici var ve aşağı yukarı zaten onlar da her sabah kalkıp rakibim kaça satıyor diye kendi fiyatlarını belirliyorlar. Şimdi sen gidip aynı halıcıdan alıyorsun. Rakibin 3 TL koyuyor, sen de 3,5 TL koyuyorsun. Yani bu rekabete daha ne kadar dayanabilirsin? Çıkman lazım. Bunu Endonezya'lıya tanıtman lazım. Ve bunun için çok bir şey bilmene gerek yok. Hatta İngilizce de bilmene gerek yok. Translate çok gelişti, büyüdü. Benim müşterim Tabii var canım. mesela. Hiç İngilizce bilmiyor. Bütün yorumları Translate'e koyuyor. Kendisi de onun üzerine yorum Ya bu arada yurt dışından hani ürün satın alan veya yurt dışında buraya satış yapan insanların birçoğunda ben onu gözlemliyorum. Yani İngilizce bile bilmeyenleri bir şekilde iletişim kuruyorsun. Translate'ten çeviriyor. Hani Arapçayı İngilizceye, İngilizceyi Türkçeye Bu kadar çeviriyor basit. ve seninle o şekilde Çinliler iletişim kuruyor. hangi Çinli Çok İngilizce, basit aslında. hangi Çinli İngilizce biliyor ki? Çin'den ticaret yapanlar söylesinler. Yani büyük firmalar hariç. Yani AliExpress'te yazıştığınız arkadaşların kaç tanesi doğru dürüst İngilizce biliyor? Onları da görüyorsunuz. Translate kullandıklarını görüyorsunuz. Yani bu dil bariyeri sakın engel değil. Bak onu söyleyeyim en başta. Şimdi sürecin kolaylığından bahsettik. Biraz da insanların, biraz değil aslında, en çok gözünü korkutan şey o bence. İşte kargo ücretleri, ondan sonra ülkelerin işte gümrük bedelleri vesaire, bu gibi şeyler. Bu kargo ücretlerinden biz bu kadar korkmalı mıyız gerçekten ya? Bak ben sana şunu söyleyeyim. Bazı ülkelere yurt içindeki kargolar kadar ucuz. Yani şu an biz mesela Navlungo'da Avrupa'ya yarım kiloyu 7 ila 8 euro arasına satıyoruz. Yani Avrupa'nın her yerine 7 ila 8 euro arasında gidebiliyor. Hatta biraz daha aceleleri yoksa Amerika'ya biz şu anda 5 euroya kargo gönderiyoruz. 5 euro. Çok iyi. Eğer euro pahalanmasaydı, geçen 3 sene önceki gibi kalsaydı 30-35 TL'ye Amerika'da 7 günde kapı teslimdi. Şu anda tamam 5,5 euro şu anda bizim mesela satışımız. 5,5 euro. 5,5 çarpı 10, 55 TL'ye kargo gönderiyoruz. Türkiye yurt dışı kargo açısından dünyada en avantajlı ülkelerden bir tanesi. Hub olduğu için bütün uçaklar buraya geliyor, burada dolup gittikleri için de iyi fiyatlar alabiliyoruz. Bak örnek vereyim sana. Azerbaycan'dan Amerika'ya 1 kiloluk bir ürünün gönderme bedeli 42 dolar. 40-42 dolar fiyat veriyorlar Azerilere, oradaki firmalar. Bizde 5 ila 12 dolar arasında değişiyor. Yani Çok iyi. yine örnek vereyim. Ukrayna'dan mesela Amerika'ya gönderme bedelleri 20 ila 40 dolar arasında değişirken bizde yine 5 ila 10 dolar arasında değişiyor. Çin'den örnek vereyim bir de. Çin'den Amerika'ya 1 kiloluk kargoyu gönderme bedeli minimum 20 dolarken, ekspres servisten bahsediyorum. Bizde yine 10 ila 12 dolar. Daha da derinleştireyim. Çinli Amerika'ya 25 günde ulaştırabilirken, kargoyu 20 günde ulaştırabilirken biz ertesi gün ulaştırabiliyoruz. Yani örneğin mesela UPS'in hizmeti var. Bir de o Bir sonraki zamanı gün. soracaktım. Hani ne kadar sürede gidiyor hakikaten? Paraya bağlı. Hızlı göndermek istiyorsan. Pandemide biraz denge bozuldu ama mesela Amerika'nın doğusuna UPS servisiyle bizim anlaşmalı olduğumuz ertesi gün teslimat var. Ertesi gün. Müthiş. 12'ye kadar teslim ediyor Amerika'nın doğusuna. Pandemide biraz sarktı. Hani bunlar bu arada arkadaşlar, yani pandemi şu anda olağanüstü bir durum. Uçaklar kalkmıyor Tabii ki ya, vesaire. o- Benim yani söylediğim hiçbirimizin beklediği NŞA'da geçerli. Yani normal şartlar altında. Şu anda benim söylediğim hani bu günlere birer gün koyabilirsiniz. İkişer gün koyabilirsiniz. Çünkü şu an olağanüstü bir dönemdeyiz. Gemiler kalkmıyor. Gemiler yürümüyor. Uçaklar kalkmıyor gibi gibi. Bir gün 2 gün bile çok iyi. Ya bu durumda şeye de gerek yok. Hani ürünümü işte çok uzun dayanıklı seçmem lazım. İşte çok dikkatli üretmem lazım vesaire. Bu gibi şeylere de o kadar Gerek yok. Aynen Hatta öyle. daha ilgincini söyleyeyim sana. Eğer bu işe biraz para ayıracaksanız, emek ayıracaksanız da bir göndermeyin kargoları. Verin bize, toplu gönderelim Toplu, Amerika'ya, evet. Avrupa'ya. Orada bizim anlaşmalı depolarımız var. Oraya koyalım. Oradan tek tek çıksın. Bu söylediğim maliyetler %50 daha da ucuzlayacak. bu çok iyi bir şey bu arada. Tabii. Evet. Fulfillment anlaşmalarımız var dünyanın her yerinde. Bu fulfillment anlaşmalarını kullandırıyoruz sizlere. Dünyanın her yerine toplu götürüyoruz. Oradan tek tek bunları çıkartabiliyoruz. Yani tek Birçok tek örnek var. her birine Tabii. kargo bedeli ödemekten. Hatta bu da mı pahalı geldi? Tamam. Konteynerda yer verelim size. Konteynerla gönderelim. Bir ayda gidiyor. Bak ben sana bir örnek vereyim. Konteynerla bizim şu an Amerika'ya her hafta konteynerlarımız çıkıyor. E-ihracat konteynerları. Türkiye'de ilk kez biz devreye aldık bunu. Şu anda ortalama 1.75 dolara kilosu gönderiyor. Şimdi sen mesela 1.75 dolara Amerika'ya giriş. Bugün yurt içi kargoda minimum 15 TL. Evet. 1,5 dolar diyorum.
12 TL'ye ben Amerika'ya götürüyorum ürünü. Arkadaş İstanbul'dan Bursa'ya 15-16 TL'ye götürüyor yurt içinde. Yani sadece yurt içi kargo için demeyelim. Bütün kargo sektörü için. Tabii, yurt içi kargo yani, derken yurt içi kargo markası demiyorum. Yurt içi kargo. Yani yurdun içine dağılan kargo. Yurt içi kargo ortağımız şey olmasın. Alınmasınlar sonra. Her yerde böyle yani yurt içinde. Kargo fiyatları çok arttı biliyorsun. Maliyetler arttı. Türkiye'de her şeyin maliyeti arttı. Kargonun da Tabii arttı. ki aynen öyle. Kısacası biz aslında yani bizim gibi platformlar Türkiye'nin e-ihracat lojistiğini belli noktaya getirdi. Biz olmadan önce Amerika'ya 6-7 dolara giden kargolar, biz bu servisleri kurduk. 1,5-2 dolara kadar deniz yolu servislerini kurarak bunları iyileştirdik. Çinliler yapıyordu. Çinliler yıllarca bunun üzerine bina ettiler. Şimdi Türkiye'de biz yapıyoruz. Sadece geçen ay 160 tona yakın kargoyu biz Amerika'ya gönderdik. Ben inanılmaz mutluluk duyuyorum. İçinde kimlerin kargosu var. Yani gerçekten o konteyner doluyor ya. Şu anda da bir konteynerin içindeyiz bu arada. Konteyner doluyor ya böyle köşesinden şundan bundan. Çok mutluluk verici ve iş tatmini çok yüksek bir iş bizim yaptığımız. Tabii ki. Evet. Ya yani e-ticaret, e-ihracat artık hepsi çok ciddi bir şekilde böyle her gün biraz daha büyüyor ve ben geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. O yüzden e-ticaret yapmak isteyen ya da e-ticaret yapan her kim varsa da acilen e-ihracata başlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar çok kolay çözümler yani. Hakikaten hiç gözünüzün korkmasına gerek yok. Çok basit bir şekilde yani bir 15-20 gün 2-3 saatinizi günde ayırıp çok kolay bir şekilde bu çözümlerden de yararlanıp e-ihracat yapabilirsiniz. Valla benim için çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Benim için daha keyifliydi. Teşekkür ederim. Umarım e-ihracat yapmak isteyen ya da aklında olanlar için de faydalı olmuştur sizin bilgileriniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. E-Ticaret Türkiye'den hepinize görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz biz de. Gösterdiğimiz konu e-ticaret ve bu noktada en önemsediğimiz kısmı ise araya hiçbir aracı koymadan direkt müşterimize kendimiz ürünlerimizi satıyoruz.